Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dünya devi bankalarının seçim sonrası dolar Türk lirası tahminlerine değineceğiz. Altın yatırımcıları da beni çok dikkatli bir şekilde dinlesinler. Çünkü buradaki tahminlerin altın yatırımcılarıyla ve gümüş yatırımcılarıyla da büyük ilgisi olacak. Yayınımız içerisinde sizlerle birlikte öncelikle HSBC Bankası'nın yapmış olduğu, ardından Morgan Stanley'in yapmış olduğu tahminler ve onun ardından Wells Fargo'nun ve Standard Chartered'ın yapmış olduğu seçimle ilgili tahminlere değineceğiz ve bu tahminlerin nelerden kaynaklı olarak dolar Türk lirasında seçimle ilgili yukarı yönlü beklentiler içerdiğini bu video içerisinde sizlerle birlikte anlatmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Yayınımıza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsınız da çok sevinirim sevgili dostlarım. Hemen dolar Türk lirasında HSBC'nin özellikle Britanya merkezli çok uluslu bankanın yapmış olduğu tahminle başlayalım. HSBC'nin tahminleri arasında arkadaşlar dolar TL beklentisinin 6 Nisan tarihli raporunda açıkladığı gibi daha önce yılın ilk çeyreği için 19 lira 50 kuruş tahmini bulunuyordu. HSBC'nin bizim de yapmış olduğumuz tahminlerle benzerliği var. Benim de ilk çeyrek için 19 lira 50 kuruş bir tahminim vardı ve şu an zaten bankalar arası piyasada 19 lira 50 kuruş fiyatları görülüyor. Gene kapalı çarşı fiyatlamalarına baktığımız zaman ikili kur civarlarında bir 20 liraların üzerinde kur fiyatlandığını da görüyoruz. HSBC'nin tahminini 19 lira 50 kuruştan 20 liralar seviyelere çıkardığı görülüyor arkadaşlar. Onlar da gene 3. çeyreğin sonu itibariyle bankaların dolar Türk lirası beklentisini 20 liradan 23 liraya yükselttikleri, yıl sonu beklentilerini de 21 liradan 24 liraya yükselttiklerini açıklamış durumdalar. Bu beklentiler benim de dolar Türk lirası tarafında zaten analiz olarak sizlerle paylaştığım 19 lira 50 kuruş seviyesi önemli bir seviye demiştim. Ve bu 19.50 seviyesi bankalar arası piyasada da yukarı yönlü fiyatlanmaya başladıktan sonra arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin 20.55, 21.76, 23 ve 24 seviyelerine doğru yukarı yönlü tahminlerim arasında. Ayrıca enflasyon bazlı gene dolar TL kuruna baktığımız zaman 24 lira nominal değerinde olması gereken bir dolar Türk lirası fiyatlamasının olduğunu da görüyoruz. Yani HSBC'nin yapmış olduğu dolar tahminleri benim tahminlerime de yakın bir seyirde olduğunu söyleyebiliriz. Morgan Stanley'den gene bir açıklama gelmiş arkadaşlar. Morgan Stanley de dolar Türk lirası ile ilgili tahminini bildirmiş. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley seçimleri kim kazanırsa kazansın diyor. İlk aşamada dolar TL için arkadaşlar bir yukarı yönlü fiyatlamanın olabileceği öngörüsünde bulunmuş. Bankanın 5 Nisan'da paylaştığı tahmine göre de Cumhurbaşkanlığı ve meclis çoğunluğunun farklı partilerde olması durumunda dolar Türk lirasının Haziran ayında özellikle hızlıca 25 seviyesine yükselecek olması ve seneyi de 27 liralardan kapatacağı yönündeki bir tahmini var. Bu tahminini yaparken de Morgan Stanley arkadaşlar AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinde dolar TL'nin ilk etapta yatay bir şekilde yükselecek ancak seneyi gene 27 liralar seviyesinden kapatacak olmasını göstermiş. Muhalefetin seçimlerin Millet İttifakı'nın kazanması durumunda ise arkadaşlar Morgan Stanley gene fiyatlamanın dolar Türk lirasında reel nominal değeri olan 24 lira fiyatlarına doğru gideceğini ve onun ardından da arkadaşlar artış hızının yavaşlayaraktan 25 liralar civarlarında stabil bir şekilde devam edeceğini raporunda belirtmiş. Wells Fargo gene ABD'li finans ve bankacılık devi arkadaşlar. Onların da Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda 2024'ün ortasına kadar dolar Türk lirasında evet bunların tahmini çok ilginç arkadaşlar. Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda 2024'ün ortasına kadar dolar Türk lirasında 14 lira civarına doğru bir düşüş bekledikleri şeklinde tahminleri mevcut. Bunlar tahminlerini yaparken Wells Fargo Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda dolar TL'nin aynı döneme kadar
20 seviyesinde kalacağı ve bu tahmini arkadaşlar Millet İttifakı'nın seçimi kazanmasıyla birlikte de 14 liraya kadar bir düşüş gerçekleşeceği yönünde ilginç bir tahminde bulunmuş. Bu tahminleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Özellikle dünya devi bankalarının bu tahminlerini ileriki analizlerimizde de gene sizlerle birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Standard Chartered'ın bir raporu var sevgili dostlarım. Onlar da gene İngiltere, Britanya merkezli bankacılık devi olan Standard Chartered'ın seçimleri Erdoğan'ın kazanması ve mevcut ekonomi politikalarını devam ettirmesi durumunda dolar Türk lirasının 36 Türk lirası civarlarına doğru yükselişini devam ettirebileceği yönündeki tahmini mevcut. Şimdi benim önümde de yapmış olduğum tahminler ve grafiklerim var. Bu grafiklere göre aylık kapanışlarda dolar Türk lirasının arkadaşlar 22 lira 73 kuruş seviyesi üzerindeki eğer ki kapanışları başlar ise bakın şurada 22 lira 73 kuruş seviyesindeki dolar Türk lirasında bizler aylık kapanışlar görmeye başlar isek Standard Chartered'ın yapmış olduğu 36 TL'lik dolar Türk lirası tahminine doğru bir yukarı yönlü hareketin tetiklenme olasılığı da teknik olarak mevcut. Çünkü 22 lira 73 kuruş seviyesinde artık aylık kapanışlar gelmesi durumunda hareketler daha da hızlanır. İlk etapta 25 lira 30 kuruşlar civarına doğru bu hareketin devamı. Onun devamında ise Merkez Bankası politikalarında herhangi bir değişiklik, faiz artırımları söz konusu olmaz ise de 29 lira 44 kuruş ardından 32 liralar ve 36 liralara doğru dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketlenmeler yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla görülebilir. Yani Standard Chartered'ın yapmış olduğu bu tahminde de 36 lira tahmini pek abartılı bir tahmin olarak durmuyor. En yakın tahmin HSBC tarafından gözüküyor. O da benim tahminime yakın. 24 lira beklentisi var. Şu anki enflasyon kur oranıyla birlikte 24 liralar beklentisini daha yakın olarak ben de takip ediyorum. Kapalı çarşı fiyatlarına baktığımız zaman arkadaşlar bankalarla kapalı çarşı arasındaki bu ikili kur oluşması gerçekten iyi bir şey değil. Spekülatif hareketleri özellikle hızlandırabilecek bir durum. Bankalardan yatırımı kesip fiziki dolar tarafına dönüşleri hızlandırabilecek bir durum. Bu da banka karlılıklarını azaltabileceği için bankaların karlılık oranlarını düşürebilecek bir olay. Bir an önce bu konuya el atılması gerekli diye düşünen taraftayım. Çünkü kapalı çarşıdaki bu fiyat hareketlilikleri ikili bir kur sisteminin oluşması hem ithalatçının hem de ihracatçı tarafının dengelerini de bozacak bir hareket. Maazallah bu bir kontrol altına alınamazsa engellenemez şekilde spekülatif hareketleri de beraberinde getirebilir. O yüzden buradaki kapalı çarşıdaki hareketlere dikkat etmekte fayda var. Dolar TL kuru için 24 lira beklentimiz agresif bir şekilde de dünya devlerinin belirttiği gibi 36 TL'lik bir beklenti yukarı yönlü